video çekip sizinle paylaşacağım. İlk önce fotoğrafçılık videoları düşünüyorum. Hem biraz fotoğrafçılık hem biraz hayatı anlatmak istiyorum size. Aslında hayatın belli bir yansıması sonuçta. Her şey mükemmel olması zorunda değil. Bazı şeyler kusurlu olması gerekiyor. Bazen bir şeyin en pahalısı en güzel anlamına gelmiyor. Hani. Evet, biraz kendimden bahsedeyim. Bu büyük ihtimalle ilk videom olduğu için biraz heyecan yapacağım. Saçmalayabilirim, bayağı boktan şeyler konuşabilirim ama insanın bir yerden başlaması gerek. Mesela fitness'e başlamak istiyoruz. Hani genelde çoğu zaman şey deriz. Önümüzdeki ay başlıyorum artık. Çalışacağım, gideceğim, her gün fitness'imi yapacağım, düzenli besleneceğim falan ama çoğu zaman bunları yapmıyoruz. Hep erteliyoruz. Zaten ertelediğimiz için yerimizde sayıyoruz çoğu zaman. Ben de aslında bu videolar başlamamın amacı da o. Hani hep dedim önümüzdeki ay yapacağım, önümüzdeki ay başlayacağım artık fotoğrafçılık dersleri vermeye, videolar çekmeye başlayacağım. Düzenli olarak YouTube'a falan yükleyeceğim. Ama hiçbir zaman bunları yapmadım. Belki 2 yıldır, 3 yıldır hep bunu yapmak istiyorum. Hep diyorum keşke yanımda biri olsa beni çeksin, bir şeyler yapayım, kameram olsun, o olsun, bu olsun. Hep bir bahane buluyordum kendime. Ama artık karar verdim. Yavaştan video çekip sizinle paylaşacağım. İlk önce fotoğrafçılık videoları düşünüyorum. Hem biraz fotoğrafçılık hem biraz hayatı anlatmak istiyorum size. Çünkü fotoğraf da aslında hayatın belli bir yansıması sonuçta. Neyse bu kadar beni gördüğünüz yeter. Biraz konsantre olmam için dışarı çevireyim. Neyse burası da Kreuzberg. Ya aslında Kreuzberg sokak fotoğrafçılığı için güzel yerlerden bir yeri. Güzel bir yer. Bayağı bir kesmem gerekecek bu videoları. Bayağı bir ne diyorlar ona? Cam kıt mı ne? Onları yapacağım. Ama büyük ihtimalle bu videoyu size de motive olsun diye böyle orijinal haline paylaşacağım. Çünkü her şey mükemmel olması zorunda değil. Bazı şeyler kusurlu olması gerekiyor. Bazen kamera oynaması gerekiyor, sallanması gerekiyor. Bazen aksanımız oluyor. Bazen burnumuzda sivilce oluyor. Bazen kaşımız bir şeyle oluyor. Hani hep bir problem oluyor aslında bu hayatta. Hani beklersek doğru bir zamanı, biz kendimiz doğru olalım, zaman doğru olsun. Öyle bir zaman hiçbir zaman gelmeyecek. Neyse. Aşağı yukarı 15 yıl oldu fotoğrafçılıkla uğraşmaya başlayalı. Onu da bir uzun hikayesini anlatırım. İşte burası bu yüzden güzel. Sokak fotoğrafçılığı için her şey var. Çok güzel. Cennet gibi bir yer aslında Kreuzberg sokak fotoğrafçılığı için. İlk sokak fotoğrafçılığıma İstanbul'da başlamıştım. Tabii ondan önce de sokak fotoğrafları falan çektim. Üniversite okumuştum bir dönem Erasmus programıyla İstanbul'da. O zaman çekmiştim. İşte İstiklal'deki insanlar falan. Sonra da daha detaylı anlatırım size. Diyafram ne, enstantane ne, ISO ne. Ya bunlar önemli şeyler. Bu üçünü bildikten sonra insan aslında her türlü makineyle güzel fotoğraflar çekebilir. Gerek yok yani en pahalı makineyi almaya, en pahalı lensi almaya. Bir şeyin en pahalısı en güzel anlamına gelmiyor. Hani ya bak mesela şu sandalye enteresan. Ya. Tek bir sandalye mesela sokakta her zaman değişik yansımalar odaklanır. Mesela şu motosikletin yansıması. Hatta ben size sonra birkaç çektiğim fotoğrafları da gösteririm. Ya aslında çekseydim fotoğraf iyi olurdu motorun da başka bir zaman çekerim. Ya, çoğu insan kamerayı görünce korktuğu için ben genelde kameramı saklamaya çalışıyorum. Ya biraz daha karın seviyesinde tutup kameramı, lensimi de elimle kapatıyorum. Zaten o kadar büyük bir lens kullanmamaya bakıyorum. 50 mm falan işimi görüyor ya. Şu anda 16-35 ile çekiyorum, o yüzden de yok niye saklayayım, o bayağı büyük bir lens ya Canon'un. Neyse böyle yamuk gidiyorum, ben bayağı bir yamuk gidiyorum ya. Ne kadar güzel, boktan bir video olacak ama önemli olan ilk video. Yani bir şeyin boktan olması hiç olmamasından daha iyi. Bir şey yapacaksanız boktan olsun ama yapın. Ya, bu da arkadaşlar var. Ne çekiyorsunuz lan? Spidey. Sesler üst üste binmesin. Yok biz üstte biniyoruz. Başka bir tavsiyem sokak fotoğrafçılığına başlayanlar için
Yeni bir şehire gittiniz diyelim ki mesela. O şehri ilk önce zamanınız varsa tabii ilk önce gezin, tanıyın, fotoğraf çekmeyin. Ya birkaç tane deneme fotoğrafı çekebilirsiniz. Ama genelde o şehri tanımak için ayırın zamanınızı. O şehirden zevk almak için ayırın zamanınızı. Öğrenin, hani görün nerede ne çekebilirsiniz. Bir sonraki gün gidin fotoğraflarınızı çekin. Ben şimdi Kreuzberg'i daha iyi bildiğimi, burada da 3 yıldır yaşadım. O yüzden de biliyorum hani nerede ne var, nerede ne güzel kareler çıkıyor. Zaten sonra videonun sonuna koyuyorum burada çektiğim fotoğrafları. Bu arada aksanım çok kötü biliyorum çünkü Bulgaristan'dayım. Bokka'da küçük bir köyde doğup büyüdüm. Ve hayatıma bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Sıfırdan başlayarak, hatta bazı arkadaşlarıma da diyorum hani sıfırdan değil -5'ten başladık biz hayatımıza. Yani o kadar da aşırı pozitif bir yerden başlamadık. Yani. Ama dediğim gibi insan bir zaman sonra bahanelerin arkasına saklanmayı bırakması gerek. Hayat bahaneler arkasına saklanarak, bir tane kurtarıcı bekleyerek olmuyor. Yani beklerseniz hani bir tane bile gelsin böyle kutsal bir asayla dokunsun kafanıza ve her şey güzel olsun. Maalesef öyle bir dünya yok. Maalesef şans dediğimiz faktör çok az bu hayatta. Ya. Neyse, tekrardan fotoğrafçılığa geri dönelim. Sokak fotoğrafçılığında önemli olan o anı yakalayabilmek ve anı yakalayabilmek için bayağı bir pratik gerekiyor. Yani bu şey olmuyor yani. Ben bugün fotoğrafçılığa başladım, Ara Güler gibi, Henri Cartier-Bresson gibi fotoğraflar çekeceğim falan. Yok, öyle bir dünya yok maalesef. Yani çok çalışmak gerekiyor. Mesela diyelim ki bir konuda usta olmak istiyorsanız en az bir 10.000 saat çalışmanız gerekiyor o konu hakkında ya. Gitarı mı çalmak istiyorsunuz? 10.000 saat. Fotoğraf mı çekmek istiyorsunuz? 10.000 saat. Pilot mu olmak istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Hani bayağı bir kendinizi adamanız gerek bazı şeylere. Ya. Neyse. Benden bu kadar şimdilik. Sonra düşünürüm şey. Videonun başında şey demiştim. Bir konuda iyi olmak isterseniz 10.000 saate ihtiyacınız var diye. Ama bu da gözünüzü korkutmasın. İlle de mesela fitness'e başladınız diyelim ki, hedefiniz şey olabilir. Arnold gibi vücudum olsun. Arnold Schwarzenegger gibi. Ama olamazsanız bile onun yarısı olsun, yine de iyi bir şey. Yani kendinize çok yüksek, aşırı hedefe ulaşmış insanlarla kıyaslamayın. Hani ona ömrünü vermişler o alanda başarılı olsunlar diye. Yani siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Hepimiz de Arnold olmayalım.